Videoyu beğenin ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Bir zamanlar küçük bir kulübede yaşlı bir kadın ve yaşlı bir adam yaşıyordu. İkisi de çok mutlu ama yalnız bir hayat sürüyorlardı. Bir gün yaşlı kadın, "Bugün özel bir şey yapacağım," dedi ve mutfağa koştu. Zencefilli kurabiye yapma zamanıydı artık. Yaşlı kadın unu, zencefili, balı ve baharatları karıştırdı. Mutfak mis gibi zencefil kokuyordu. Ne harika bir koku. Hamuru yuvarlayıp açtı ve özel bir kurabiye şekli kesmeye başladı. Bu sıradan bir kurabiye değil, bir insan şeklinde olacaktı. Yaşlı kadın kurabiyeye şeker kremasıyla gözler, gülümseyen bir ağız ve renkli şeker düğmeleri ekledi. Çok sevimli görünüyordu. "İşte tamam," dedi yaşlı kadın. Kurabiyeyi fırına koydu ve merakla beklemeye başladı. Fırın sıcacık ısınmaya başladı. Yaşlı adam eve geldi ve harika kokuyu aldı. "Ne pişiriyorsun canım?" diye sordu. "Çok güzel kokuyor burası." "Özel bir zencefilli kurabiye adam yaptım," dedi yaşlı kadın gururla. "Az sonra pişecek. Seninle paylaşacağız onu." Fırının içinde kurabiye pişmeye başladı. Altın rengi bir kahverengiye dönüşüyordu. Mükemmel bir şekilde kabarıyordu. Ama sonra bir şey oldu. Kurabiye hareket etmeye başladı. Gözleri açıldı ve etrafına şaşkınlıkla baktı. Canlanmıştı. Zencefilli kurabiye adam bacaklarını oynatmaya başladı. "Burası çok sıcak," diye bağırdı. "Buradan çıkmam lazım hemen." "Peki zaman oldu mu acaba?" dedi yaşlı kadın. Fırının kapağını açtığında şaşkınlıkla karşılaştı büyük bir sürprizle. Zencefilli kurabiye adam fırından fırladı. "Yakalayamazsınız beni," diye bağırdı ve mutfakta koşmaya başladı hemen. "Dur, dur," diye bağırdı yaşlı kadın. Ama zencefilli kurabiye adam çok hızlıydı. Masaların altından geçip gidiyordu. Yaşlı adam da arkasından koştu. "Gel buraya küçük kurabiye," dedi. Ama o çok çevikti ve yakalayamadılar onu. Zencefilli kurabiye adam evin kapısına doğru koştu. "Koş, koş, ne kadar hızlıysan yakalayamazsın, ben kurabiye adamım." Ve hop, kapıdan dışarı fırladı. Güneşli, güzel bir gün vardı dışarıda. Macerası yeni başlıyordu şimdi. Yaşlı kadın ve yaşlı adam kapıda durdu. "Oh, hayır, kaçtı," dediler. Ama gülümsüyorlardı aynı zamanda biraz da. Zencefilli kurabiye adam yeşil çayırlardan koşuyordu. Çiçekler sallanıyor, kelebekler uçuşuyordu. Ne kadar da hızlıydı. Birden bir inek gördü otlayan çayırda. İnek başını kaldırdı ve çok şaşırdı. "Koşan bir kurabiye mi bu?" diye düşündü. "Dur bakalım küçük kurabiye," dedi inek. "Seni yemek isterim." Ama zencefilli kurabiye adam sadece güldü neşeyle. "Koş koş, ne kadar hızlıysan yakalayamazsın, ben kurabiye adamım," diye bağırdı. İnek arkadan kala kaldı geride. Sonra bir at gördü tarlada. At çok güçlü ve hızlıydı. "Seni yakalayabilirim," dedi kendinden emin bir şekilde. At hızla koşmaya başladı. Toynakları yeri gümbürdetti. Güçlü bacakları hızla ilerliyordu. Ama yine de yetişemedi ona. "Koş koş, ne kadar hızlıysan yakalayamazsın, ben kurabiye adamım." Zencefilli kurabiye adam gene söyledi bunu. Şimdi bir grup çiftçi tarlada çalışıyordu. Tırmık ve çapalarıyla toprağı işliyorlardı. Sonra kurabiyeyi gördüler. "Yaşayan bir kurabiye," diye bağırdılar. Çapalarını fırlattılar ve koşmaya başladılar. "Gel buraya sen," dediler. Ama zencefilli kurabiye adam onlardan da hızlıydı. Çiftçilerin arasından zikzak çizerek geçti. Ne kadar da çevikti. "Koş koş, ne kadar hızlıysan
"Yakalayamazsınız, ben kurabiye adamım," dedi ve çiftçileri de geride bıraktı. Zencefilli kurabiye adam koşmaya devam etti. Arkasına baktığında inek, at ve çiftçilerin hepsini gördü. Hepsi yorgundu. "Ben dünyanın en hızlı kurabiyesiyim," diye düşündü gururla. Güneş parlıyordu ve o çok mutluydu. Özgürdü. Sonra bir ormanın kenarına geldi. Ağaçlar yüksek ve yeşildi. Kuşlar şarkı söylüyordu. Ne güzel bir yerdi burası. Ormana girdiğinde gölgeler ve ışık oyunları vardı. Yapraklar hışırdıyordu. Biraz gizem doluydu burası ama heyecan vericiydi. Birden küçük bir nehir gördü önünde. Su parlıyordu ve akıyordu. Bunu nasıl geçeceğim acaba?" diye merak etti. Tam o sırada bir ses duydu. "Merhaba küçük arkadaş." Başını çevirdiğinde turuncu renkli zeki bir tilki gördü. "Ah, merhaba Tilki Bey," dedi zencefilli kurabiye adam. Tilki çok nazikti ama gözlerinde küçük bir kurnazlık vardı biraz. "Nehri geçmekte zorlanıyor musun?" dedi tilki tatlı bir sesle. "Sana yardım edebilirim istersen. Seni sırtımda taşırım." Zencefilli kurabiye adam düşündü. Tilki nazik görünüyordu ve başka yol yoktu. "Tamam, teşekkür ederim," dedi güvenerek. "Harika, gel sırtıma atla," dedi tilki. Zencefilli kurabiye adam dikkatle tilkinin sırtına tırmandı. Yumuşak tüylüydü. Tilki suya girmeye başladı. Suyun sesi şırıl şırıl geliyordu. Zencefilli kurabiye adam kuyruğa tutundu sıkıca. Tilki daha derine ilerledi. "Su yükseliyor," dedi. "Sırtıma gel, daha güvenli olur orada." Zencefilli kurabiye ilerledi. "Hala ıslanabilirsin," dedi tilki kurnazca. "Başıma gel, en yüksek nokta orası." Zencefilli kurabiye adam yavaşça başına tırmandı. Şimdi zencefilli kurabiye adam tilkinin başının tam üstündeydi. Tilki burnuna doğru gülümsedi. "Biraz daha ileri gel küçüğüm." Tam o sırada gökyüzünden büyük bir gölge geldi. Dev bir kartal süzülerek aşağı indi. Keskin pençeleriyle yaklaştı hızla. Kartal pençeleriyle zencefilli kurabiye adamı yakaladı. Tilki şaşkınlıkla baktı. Kartal kanatlarını çırparak göğe yükseldi hızla. "Hey, o benim yemeğimdi," diye bağırdı tilki aşağıdan. Ama çok geçti artık. Kartal gökyüzüne doğru uçuyordu hızla. Ama zencefilli kurabiye. Adam fark etti. Kartal onu yemek istiyordu. Gagasında sıkıca tutuluyordu. "Oh hayır, yine tehlike," dedi. Sonra zeki bir fikir buldu. "Kartal Bey," diye bağırdı. "Siz ne kadar güçlü ve muhteşem bir kuşsunuz. Anlatır mısınız?" Kartalın gururu okşandı. Konuşmak istedi. Ama konuşmak için gagasını açması gerekiyordu. İşte tam da bunu istiyordu kurabiye. "Evet, ben çok güçlüyüm," dedi kartal gururla. Ve gagasını açtı konuşmak için. İşte o an geldi. Zencefilli kurabiye adam düştü. "Vay!" diye bağırdı düşerken. Kartal fark etti hatayı. "Hey, gel buraya," diye bağırdı. Ama zencefilli kurabiye adam düşüyordu. Aşağıya bakarken kocaman yumuşak bir saman yığını gördü. Tam bir çiftliğin ortasındaydı. "İşte kurtuluşum," diye düşündü sevinçle. Bum! Yumuşak saman yığınına düştü. Saman her tarafa saçıldı. Ama zencefilli kurabiye adam hiç zarar görmedi. Güvendeydi. Zencefilli kurabiye adam samanların arasından kafasını çıkardı. Güldü mutlulukla. "Yine kurtuldum. Hem tilkiden hem kartaldan." Gökyüzüne baktı ve kartalı gördü. Kartal uzaktan bakıyordu üzgün bir şekilde.
Zencefilli kurabiye adam el salladı neşeyle ona. Zencefilli kurabiye adam etrafına baktı. Güzel bir çiftlikti burası. Kümes hayvanları, ağaçlar, çiçekler vardı. Mükemmel bir yerdi. Küçük bir ahır buldu. İçerisi sıcak ve rahattı. "Burası benim yeni evim olabilir," dedi mutlulukla. Nihayet güvendeydi. Samanların üstüne oturdu ve rahatladı. "Ne macera ama," dedi gülümseyerek. İnek, at, çiftçiler, tilki ve kartaldan kaçtım. Güneş batmaya başladı. Gökyüzü turuncu ve pembeydi. Kuşlar yuvalarına dönüyordu. Huzurlu bir akşam oluyordu çiftlikte. Ve böylece zencefilli kurabiye, adamın maceraları sona erdi. Zekası ve konuşkanlığı onu kurtarmıştı. Ne kadar da zekiydi. Artık güvende ve mutluydu. Yeni bir yuvası, yeni bir hayatı vardı. Ve en önemlisi, özgürdü. İyi geceler sevgili arkadaşlar.